Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik, lezzeti şahane poğaça ekmek tarifiyle geldim. Aslında bu tarifi çiçek ekmek formunda da hazırlayabilirsiniz. Ben bu sefer farklılık olsun istedim ve kare borcamda hazırladım. Hem poğaça hem ekmek gibi oluyor. Kullandığım malzemeleri açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğiniz videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. Hamur yoğurma kabıma 4 su bardağı unu aldım. Üzerine 1 paket kuru instant mayayı, 1 dolu tatlı kaşığı şekeri, 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyerek kuru malzemeleri güzelce karıştırdım. Ardından geriye sadece su kaldı. Suyu ilave edeceğim. Oda sıcaklığında olsun su. Hatta oda sıcaklığından bir tık daha ılık olabilir. Mayanın aktif hale gelmesini kolaylaştıracaktır. 1,5 su bardağından biraz fazla su kullandım. Kullanılan una göre su miktarı değişkenlik gösterebilir. Normalde 2 su bardağı, 2 su bardağından biraz az miktarda su kullanarak hamurumuz istediğimiz kıvama gelecektir. Sizler kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. İlk olarak böyle spatula ile karıştırıyorum. Kıvam aldıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğuruyorum bütün hamur işlerimde genelde. Hamurun güzel bir şekilde yoğrulması oldukça önemli. Birkaç dakika boyunca görmüş olduğunuz gibi yoğurmaya devam ediyorum. Ve yoğurmaya devam ettikçe hamurumun dokusu güzelleşiyor, hamurumun kalitesi artıyor. Çok az miktarda ele yapışan bir hamur gördüğünüz gibi. Sert bir hamur yoğurmamamız gerekiyor kesinlikle. Biraz elime yapışıyor, yumuşak bir hamur. İstediğim kıvama geldi. Bu kıvama geldikten sonra son malzeme olarak bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Sıvı yağını ekledikten sonra sıvı yağ her yerine girişecek şekilde yoğurmaya devam edip toparlıyorum ve hamurumu mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumun üzerine streç filmle kapatıp üzerine de temiz bir bez örterek ortalama 45 dakika 1 saat arasında mayalandırıyorum. Daha hızlı mayalanması için isterseniz fırını çok az miktarda ısıtarak fırının içerisine alarak da mayalandırabilirsiniz hamurunuzu. Ben zaman zaman vaktim sınırlı olduğunu o şekilde yapıyorum. Hamurunuz 2 katı kadar hacme ulaştıktan sonra mayalandıktan sonra şöyle hamurumuzun havasını alalım ki böylelikle maya kokmayacaktır. Hamurumun havasını aldıktan sonra tezgahıma bir miktar un serpiyorum ve hamurumu parçalara böleceğim. Bu hamurla dilediğiniz şekillerde ekmek poğaça hazırlayabilirsiniz. Ben yuvarlak bezeler oluşturdum. Toplamda 16 parçaya böldüm hamurumu. Eşit boyutlarda bölmeye çalıştım. Sonrasında elimle yuvarlayarak beze haline getirdim. Hamurlarımı yuvarlayıp borcama alıyorum. Başında da belirttiğim gibi borcamda hazırlamak yerine kelepçeli kalıpta çiçek formunda da hazırlayabilirsiniz. Ya da normal dikdörtgen fırın tepsisinde çiçek formatını vererek çiçek şeklini oluşturarak da ekmeğinizi hazırlayabilirsiniz. 16 parça hamuru tam olacak şekilde, tam denk gelecek şekilde yerleştirdim. Sonrasında tepsi mayası yapıyoruz. Bu tarz hamur işlerinde kesinlikle tepsi mayasını atlamayın. Tepsi mayası yaptıktan sonra hamurumuz çok daha güzel kabaracaktır. Ve piştikten sonra puf puf yumuşacık olacaktır. Bir adet yumurta sarısına çok az miktarda süt ilave ettim. Sonra karıştırdım. Fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde nazik hareketlerle dağıtıyorum. Çok bastırmayın çünkü çok hassas hamurlar. Yumuşak bir hamurdu. Mayalanınca bayağı bir kabardı ve şu an sert bir hamle yaparsam o kısım çökecektir. Onun için nazik hareketlerle yapıyorum. Üzerine son olarak susam ve çörek otu ekledim. Hiçbir şey eklemeden de fırına verebilirsiniz elbette. Ben bir kısmına susam, bir kısmına çörek otu eklemeyi tercih ettim. Göze de hitap etmesini istedim. Diğer tarafta fırınımı 200 derecede ısıtmıştım. Önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında pişiriyorum. Benim fırınımda toplamda 30 dakikada yani yarım saatte istediğim şekilde pişti. Sizler kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Üzeri nar gibi kızardı gördüğünüz gibi. 25 dakikadan sonra kontrol edebilirsiniz. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra şimdi sizlere şöyle yakından
iç dokusunu göstermek istiyorum. Puf puf yumuşacık oluyor. Fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakarak bu şekilde buzdolabı poşetlerine koyabilirsiniz. Hepsini bir anda tüketmek istemezseniz ilk günkü tazeliğinde olacaktır dondurucudan çıkardığınızda da. Yapımı oldukça pratik, gördüğünüz gibi lezzeti de harika oluyor. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.